Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selanik modeli şapka yapımını paylaşacağım. Şapkamızı 1 yaşa göre hazırlayacağız. Kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Alize'nin Lana Gold'unu kullanacağım. 200 metre uzunluğunda bir ip ve 5 numara misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 42 ilmek atarak başladım ve 3 cm uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Haroşa dişlerimin sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa olarak örmüşüm. Şimdi model kurulumumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekli lastik olarak devam ediyorum. Daha önce biliyorsunuz Selanik modelinin yapımını yukarıdaki videomda küçük bir parça üzerinde anlatmıştım. Videomu ilk kez izleyen arkadaşlar için 1-2 sıra birlikte yapalım. İlk sıramızı bir düz bir ters olarak tamamlayacağız. Bir düz bir ters lastik örgü olarak sıra sonuna kadar örüp geliyorum. 5 haroşa sıramı ördükten sonra örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bir düz bir ters lastik örgü olarak sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünden devam edeceğim. İlk ilmeğimi örgümün arka yüzünde de örmeden alıyorum. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece düz olan ilmeklerimizi buradaki gözenekten değil, bir alttaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Düzümü alttan girerek düz olarak ördüm. Ters ilmeklerde farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Normal ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düz ilmeği buradan değil, bakın bir altındaki boşluktan giriyorum ve düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde aynı işlemi yapacağız. Tekli lastik örgüden iki farkı var arkadaşlar sadece. Birincisi az önce yaptığımız gibi düz olan ilmeği bir altındaki gözenekten girerek örüyoruz. İkinci farkı da tekli lastik çalışmasında, yani normal tekli lastik çalışmasında örgümüzün ön yüzünü tamamladığımızda birinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Arka sıramızı tamamladığımızda da ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Ama Selanik örgüde bu şekilde değil. Çünkü bir altındaki gözenekten girerek ördüğümüz için iki sırada bir bu şekilde bir tane düz ilmek oluşuyor. Onun dışında herhangi bir farklılığı yok. Tersi ters örüyoruz. Düzü bir altındaki boşluktan girerek düz olarak örüyoruz. Bu anlatım yeterli olmadıysa arkadaşlar, yukarıda çok kısa bir videom var Selanik örgüyle ilgili. Ufak bir parça üzerinde göstermiştim. Onu mutlaka izleyin. Arkadaşlar, burada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak örgümüze devam edeceğimiz için videomuz gereksiz yere uzun olmasın, sizler de sıkılmayın. Hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde düz olan ilmeklerimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Ters olan ilmeklerimizi herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde sadece ters olarak öreceğiz. Örgümüzün ön yüzünden Selanik, yani düz ilmeklerimizi saydığımızda 6 sıra olması gerekiyor. Selanik 2 sırada bir oluştuğu için dolayısıyla 12 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi bu 12 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, Selanik örgümü 6 sıraya tamamladım. Bakın sayıyorum alttaki düz ilmeklerden. Örgümün ön yüzü burası. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi haroşa olarak devam edeceğiz. 2 diş haroşa ördükten sonra aynı şekilde 6 sıra Selanik öreceğiz.
Ben haroşayı düz olarak ördüğüm için hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde düz olarak öreceğim. Ters örgülerle ören arkadaşlar hem ön yüzlerinde hem arka yüzlerinde ters olarak örecekler. Bir diş haroşamızı birlikte örelim. Sonra bir diş daha aynı şekilde öreceğiz. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde de yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Haroşada biliyorsunuz arkadaşlar 2 sırada bir oluşuyor. Arka sıramı da haroşa ördükten sonra bir diş haroşamı oluşturmuş olacağım. Evet arkadaşlar 6 sıra Selanik örgümüzü tamamladıktan sonra hem örgümüzün ön yüzünü hem de arka yüzünü haroşa olarak örüp bir diş haroşamızı birlikte tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü haroşa olarak öreceğiz ve ikinci dişimizi de tamamlayacağız. Daha sonra yine burada yaptığımız gibi 6 sıra Selanik örgü yapacağız. 2 diş haroşa öreceğiz. 6 sıra Selanik örgü yapacağız. Şimdi bu bölüme kadar tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar 2 diş haroşa sırası arayla toplam 3 kez 6 sıradan oluşan Selanik örgümü tamamladım. En sonda Selanik örgümün bitiminde 3 diş haroşamı ördüm. Toplam uzunluğum 17 santimetre. Bu santimetre ölçüsünü geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Altında da olmaması gerekiyor. Şimdi kapatma işlemimizi yapacağız. Örgümün ön yüzünü bu şekilde katlıyorum. Şişimizde biliyorsunuz 42 tane ilmeğimiz vardı. 21 tanesini bu şişimde kalacak şekilde, 21 tanesini de diğer şişimde kalacak şekilde misinamı ortadan çektim. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatacağız. Farklı bir şiş yardımıyla yapacağım arkadaşlar bu işlemi. Daha önce biliyorsunuz bu kesim işlemini birçok kez yapmıştık. Şimdi bir bu ilmeğime giriyorum, bir diğer ilmeğime giriyorum ve düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir buna girdim, bir karşıya düz olarak örüyorum. İkisini de şişimden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir buna girdim, bir karşıya düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi de şişimden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz ama iki ilmeği birlikte. İki ilmeğe girdim ve düz olarak ördüm, şişimden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi keseceğim. Kesimlerimizi aynı şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar kapatma işlemimi tamamladım ve örgümün ön yüzünü çevirdim. Gördüğünüz gibi muntazam bir birleştirme işlemi yapmış olduk. Şimdi ilmek toplayacağız. Buralardan alacağız arkadaşlar ilmeklerimizi. Toplamda 52 tane ilmek toplayacağız.
Kenar ilmeklerimi hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde örmeden düz olarak aldığım için kenarda gördüğünüz gibi hep haroşa dişlerim var. Bu dişleri topluyorum arkadaşlar bu şekilde şişimin üzerine. Bu şekilde ilmeklerimizi diğer uca kadar toplayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi, şişimi aynı şekilde topladım. Şu an şişimde 53 tane ilmeğim var. Bir tane ilmeğim fazla. Onu bu sıramda keseceğim. Eğer sizlerin de fazlaysa arkadaşlar bu sıranızda kaç tane fazla ilmeğiniz varsa kesin. Şimdi ipimi takacağım ve bir düz bir ters klasik lastik örgü öreceğim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Arkadaşlar lastik örgümüz için ilmek toplamaya başladığımızda kameramın şarjı bayağı az kalmıştı. En son lastik örgüye geçtiğimizde de bitmek üzereydi. Zaten bir önceki görüntülerin kötülüğünden bunu anlamışsınızdır. Kameram şarj olurken ben 4 cm uzunluğa gelene kadar klasik bir ters bir düz lastik örgümü ördüm. Buradaki gibi selanik yapmayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi normal klasik bir ters bir düz lastik örgü olarak öreceğiz. Dediğim gibi 4 santimetreye tamamladım. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Buradaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arkadaki ilmeğimizi üzerinden atlatacağız. Düz ilmekleri de düz olarak örüp yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatacağız. Kesim işlemimizi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. %52 ilmeğimizi bu şekilde örerek kesme tekniğiyle kapatalım. Lastik örgüme ait ilmeklerimi sıra sonuna kadar örerek kesme tekniğiyle kapattım. İpimi koparmıyorum çünkü buradan bağcık için ilmek toplayacağım. Lastik bölümünün yan tarafından yapacağım bu işlemi. Şişle zorlanıyorsanız tığ ile de alabilirsiniz arkadaşlar ilmeklerinizi. Toplamda 6 tane ilmek topladım. Şimdi 20 santimetre uzunluğa gelene kadar bu ilmeklerimi sadece haroş olarak öreceğim. Lastik örgümüzün yan tarafından topladığımız 6 ilmeğimizi 20 santimetre uzunluğa gelene kadar sadece haroşa olarak örelim. Daha sonra lastik örgümüzde yaptığımız gibi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatalım. Diğer tarafta da yine lastik bölümünün yan tarafından 6 tane ilmek toplayıp 20 santimetre uzunluğa gelene kadar da diğer tarafı haroşa örelim. Şimdi ben tamamlayıp şapkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar şapkamız son haliyle hazır. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.